Yüksel'le Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ahşap aparat kullanarak, çanta aksesuarları kullanarak böyle bir çanta anlatmaya çalışacağım. Dışarıda gördüm yapılanları, hatalarını gördüm. Aynı şeyleri yapmak istemedim. Birkaç kere yapıp söktüm, bir şeyler denedim ve gerçekten kaymayan, çünkü bazıları şu bir tarafa bu tarafa gidiyor ve hoş durmuyor. Böyle kalıp gibi duran, şuraları yan duvarları sağlam bir çanta ördüm. Şöyle anlatayım. Delikler 48 adet. Çift olarak düşünün. Duvarlar 96 ilmek oluyor. Yalnız iki kere batıldığı zaman buralar biraz zayıf kalıyor. O yüzden üçer kere battım. İlk sırayı üçer kere battım ama yukarı çıkarken sadece ikişer tane. Her birinden ikişer tane ördüm. Bir tanesini örmeden atladım. Şurası biraz daha dolgulu, biraz daha zayıf olmasın, daha dolgulu olsun diye. Sonradan şuradan bir ilmek aldım. Gene zayıf olmasın. Çünkü hoş durmuyor. Böyle yapınca daha güzel durdu. İpliğimiz 4 numara ama kalın. Hatta 5 numara filan, yani öyle kalın bir ip. Bu da aynı. Bu dore bir ip. Üçer kere doldurdum. Örerken ikişer tane ördüm. Birer taneyi boş bıraktım. Başak modeli denilen sepet yapılırken kullanılan ortalara batarak çalıştım. Bunu saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım. Ve bitirmişim. Aynısını burada yaptığımızın bu ön tarafı. Bu da arkası. Şimdi arkasına da aynı işlemi yapacağım. 4 numara tığ kullandım bu sefer. Şunu da anlatayım. Bunu örerken kullanacağınız aksesuarın en dibi, eğer varsa böyle bir farklılık, şu alta gelecek olan yer hangisi ise, hangi tarafıysa oradan başlayın. Gerçi çok belli bir şey yok ama gene de bir başlangıç yeridir. Ufak da olsa bir belirtisi vardır. O en altta kalsın diye en alt yere gelen, yani bu desende bunu gösteriyor ama başka desende hiçbir şey fark etmez. O da önemli değil. Ben bir taneyle önce bir sıkılaştırıyorum. Bunun üzerine 3 tane. 2 3 tane örüyorum. Ve arkadan ipi tutarak içeride kalması için 2 3 tekrar bir, yalnız şu biraz bol oldu. Onu tekrar öreyim. Bir, iki, üç. Böyle üçer tane doldurduğumuz zaman bu kısım zayıf durmuyor. Daha dolgulu oluyor. Benim gözüme hoş gelmedi 2 tane doldurmak. O yüzden üçer tane dolduracağım ama ikişer tanesini örüp bir tanesini atlayacağım. Yani bunun çarpı ikisi yukarı duvar olarak 48 ise 96 ilmek olacak. Ben bunu bitireyim. Sıra sonundayım. Şu arkadan ilmeği arkadan
batırıp arkaya alıyorum. Kilitliyorum. Buraya taşıyorum ilmeği. Böyle alta batıp üstten çıkartarak sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldim. İlmeği bırakıyorum. Şunun ortasından, bu ilk baştaki ilmeğin ortasından denk getirerek ilmeği sıfırlıyorum. Aşağıya alıyorum ipi. Bir kilit yaptıktan sonra ortaya batarak sepet örgüsünü şuraya, sepet örgüsü diyoruz. Çok sert dolgulu bir çanta duvarı oluşturuyor çünkü. Şöyle tam ortaya. Böyle kanatlara değil, şu ilmek normal ilmek yapar gibi değil. Ortaya. Biraz zordur örmesi. Özellikle ilk sırada zordur. Bundan üstteki sıralar daha kolay olur. Ben bunu tamamlıyorum, sırayı. Sıra sonuna geldim. Şu ortaya, önce şuraya bir kilit yapalım. Ortaya batıyoruz. Gene ortaya batıyoruz. İlk sıra biraz zor olur ama bundan sonrası kolay. Şurada başak gibi görünen ilmeğin tam ortasına batıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldim. Hemen ilk başladığım ilmeğe kaydırarak kilitledim. Bir zincir çekip devamındaki sık iğnenin ortasına. Bu ilk sırayı da öyle yapmıştık. Ortalarına, bu sepet örgüsü de deniyor. Ortalarına batarak sık iğne olarak örmeye devam edeceğiz. 6 sıraydı. İlkini ördüm, ikinciye başladım. Bu 6 sıra olana kadar örmeye devam ediyorum. Ben çantanın büyük bir kısmını diktim. Aşağı yukarı yarısı kadarını diktim. Şu kenar
başak dediğimiz kenarlardan hep dış kanatları kullanarak şöyle tekrar yana geçiyoruz. Karşılığından çıkıyoruz. Başağın dış kanadı yine karşılığından çıkıyoruz. Evet. Şöyle yeterli bence. Sap 1.30-1.35 kadar santim, yani 1.35 santim kadar ördüm. 3 sıra zincir üzerine sık iğne. Yani başka hiçbir şey yok. Zaten ip kalın olduğu için örgüye de gerek yok. Şöyle bir aparatını da taktım. Hani biraz uzatabiliriz, biraz kısaltabiliriz. Çanta için iyidir. Böyle aksesuarlar kullanımı kolaylaştırıyor çünkü. Gelip bu çantanın diğer ucunu buraya dikeceğim. Sap olayı bu şekilde. Yalnız diğer çantanın da ben size sap kısmını göstereyim. Bunda bu sapı ben bayağı uzun ördüm. Gene 3 sıra sık iğne olarak. Ama şöyle bütün çevresine şu çevreye diktim ben bunu. Şu yan duvarlar sağlam olsun diye. Bu kenarlar gayet güzel oldu ama bunda yapmadım. Bunda normal. Normal bir şekilde kenar dikişler. Şimdi bu sapı da buraya dikeceğim. Ve sap olayı bitecek. Bir fermuarımız kaldı. Onu da şu şekilde gene aynı iğne iplikle, kendi ipliğiyle şu başakların dibinden bata bata dikeceğim. En son haliyle de tekrar göstereceğim. Ben bu şekilde yerleştirdim fermuarı ve şu başağın dibinden fermuarı dikiyorum. Tekrar dışarıdan. Biraz zahmetli ama başka da çaremiz yok. Böyle çok yakın dikmeye çalışın. Çok ayrık olmasın sonra. Böyle. Bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Çanta bitti. Evet, bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Görüşmek üzere.